Şimdi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Evet, Terazi burcunun aşk uyumunu konuşacağız bugün. Terazi kadını kiminle ahenk kurar, kiminle bir türlü dengeyi bulamaz. Bugün ilişkilerde zarafeti, uyumu, estetiği ve yumuşak iletişimiyle tanınan bir enerjiyi konuşacağım. Terazi kadını. Evet, onunla bir ilişki yaşamak çoğu zaman sakin bir rüzgar gibi gelir. Nezaketin, zarif sözlerin, ince düşüncenin ve karşılıklı uyumun olduğu bir bağ kurarsın. Çünkü terazi kadını aşkı sadece hissetmekle kalmaz. İlişkiyi güzel kılmayı, iki kişinin arasında gerçek bir ahenk oluşturmayı çok ama çok önemser. Anlatacaklarım yalnızca terazi burcu kadınları için değil elbette. Yükseleni terazi olan kadınlar için de geçerli olacak. Çünkü yorumlar kısmında çok fazla yorum geliyor bununla ilgili. Hep yazıyorsunuz, ben de size cevaplıyorum. Ama buradan bir kez daha belirteyim. Anlatacaklarım yalnızca terazi burcu kadınları için değil, yükseleni terazi olan kadınlar için de geçerli. Eğer terazi burcuysan, yükselenin de terazi ise ya da hayatında terazi gibi nazik, duyarlı bir kadın varsa anlattıklarım sana hem kendi duygusal dünyanı hem de terazi kadınını daha iyi anlaman için aslında çok güzel bir rehber olacak. Hazır mısınız? Hadi gelin başlayalım. Öncelikli olarak terazi kadınının ilişki tarzından bahsetmek istiyorum size. Terazi kadını bir ilişkiye adım attığında ilişkideki havayı, duyguyu ve dengeyi öyle doğal bir şekilde ayarlar ki inanamazsınız. Çoğu zaman partneri bunun nasıl olduğunu bile anlamaz. Onu tanımanın belki de ilk kuralı şudur. Terazi kadını aşkı güzelleştiren, yumuşatan, akıtan bir enerjidir. Evet, çok doğru bir cümledir. Ama bu yumuşaklık asla zayıflık olarak algılanmasın. İnceliğinin ardında aslında çok güçlü bir adalet duygusu, yüksek bir sezgi ve net bir doğru yanlış terazisi vardır. Adından da anlaşılacağı üzere değil mi? Terazi kadın her şeyi dengeler. Terazi kadınla ilişkiye girerken sadece kendi duygularını değil, karşısındaki erkeğin duygularını da aslında hesaba katar. Ne hissettiğini söylemeden önce bile sözü nasıl karşılanır, neye yol açar ya da karşı taraf bundan nasıl etkilenir? İşte bunların hepsini zihninde tartarak öyle ilerler. Terazi kadını aşkta en çok uyumu önemser. Yanında huzur bulduğu, iletişimin doğal aktığı bir ilişki onun için en büyük konfordur. Bir erkeğin enerjisi kaba veya hoyratsa, iletişimde ne bileyim işte karışıksa, duygularını ifade etmekten kaçınıyorsa terazi kadınının ruhu bu durumdan çok hızlı bir şekilde yorulur. Şimdi bir de flört dönemine bakalım. Flört döneminde bile aslında terazi kadını partnerinin davranışındaki dengeye bakar. Onu etkileyecek şey büyük laflar değildir aslında. Yaklaşımının inceliği, ilgideki istikrar, ses tonundaki sıcaklık bile onun için çok önemlidir. Terazi kadını için bir erkeğin nasıl baktığı, nasıl yaklaştığı, nasıl dokunduğu gerçekten çok hassastır ve bu konu onun için çok ama çok önemlidir. Şimdi bir terazi kadınla yaklaşmak isteyen bir erkek onun inceliğini görmeli ama onu asla hafife almalı. Çünkü terazi kadını kırıldığında bunu böyle bağırarak, çağırarak göstermez. O kadar içinde böyle soğutur ve uzaklaştırır ki kendini. Partneri fark ettiğinde de artık maalesef iş işten geçmiş olur. Şimdi ilişkide terazi kadının yumuşaklığını evet hissedersiniz ama karşılığında da ne bekler? Haliyle saygı, nezaket ve bu durumun görülmesini ister değil mi? Yani beni duyuyor musun? Benim duygumu önemsiyor musun? İşte bu soruların cevabı içini rahatlattığı sürece terazi kadını inanılmaz derecede sadıktır. Ama ilişki tek taraflı hale gelirse, karar vermekte zorlanıyor gibi görünse de en sonunda çok doğru olan yolu seçer ve maalesef gider. Terazi kadınıyla tartışmak sanılanın aksine aslında hiç kolay değildir. Çünkü o yüksek sesle kavga etmeyi sevmez. Genelde mantığıyla ve inceliğiyle havayı solur. Evet, gerçekten terazi kadının naif yapısıdır bu. Partnerinin haksız olduğu yerde bile onu kırmadan söyler. Çok özen gösterir. Ama karşı taraf hala anlamamakta, yani direniyorsanız, ısrar ediyorsanız terazi kadının sabrı incecik bir çizgi gibi ne olur biliyor musunuz? Kopuverir gider. İşte bu noktadan sonra ilişkiyi toparlamakta maalesef çok ama çok zordur. Bir terazi kadınıyla ilişkide mutlu olmanın aslında formülü çok açık ve çok basit. Ama çok değerli. Nazik bir yaklaşım sergileyeceksin. Dürüst iletişim kuracaksın. İki tarafında emek verdiği bir denge olursa küçük jestlerle büyüyen bir sevgi olur.
Yani şöyle toparlayacak olursam, terazi kadını yanında huzur bulduğu, sözleri kadar niyetine de güvenebildiği bir erkek de en parlak, en dengeli ve en sevgi dolu haline dönüşür. Evet. Şimdi hangi burçtan olursanız olun kadınlar, çok net bir şey söyleyeceğim. Eğer bir terazi erkeğiyle ilişki yaşayacaksanız sizlerin nelerin beklediğini merak ediyor musunuz? Hadi gelin o merakımızı birlikte giderelim. Şimdi terazi erkeğiyle bir ilişkiye girdiğinde ilk fark edeceğin şey ne olmalı biliyor musun? Onun yanında kalbin hızlanmaz. Sakinleşirsin, dinginleşirsin. Çünkü terazi erkeği sevgiyi gerginlikle değil, zarafet, anlayış ve dengeyle getirir. Şimdi seni dinleyişi, konuşurken seçtiği kelimeler, yaklaşımındaki o incelik, işte hepsi onun ben buradayım deme biçimidir. Flörtte asla acele etmez. Yani seni tanımak, enerjini anlamak, iletişimin nasıl aktığını görmek gerçekten bunları ister. İlk etapta biraz mesafeli durabilir ama bu bir soğukluk olarak değildir. Bunu böyle algılamayalım, olur mu? Yanlış bir adım atmak istememesinden kaynaklanır. Doğru kişi olduğunu hissettiğinde de ne olur biliyor musun? Tüm nezaketiyle ilişkiye öyle güzel sahip çıkar ki şaşırır kalırsınız. Evet, terazi erkeğinin sevgisi evet gösterişli, abartılı değildir. Hafif ama derin bir zarafetle hissedilir. Bence de en doğrusu bu değil mi? Yani size küçük jestler yapması, konuşurken özen göstermesi, tartışmada bile, bakın burası çok önemli, tartışmada bile sınırı aşmaması. Yani bunlar aslında bir terazi erkeğinin en doğal yapısıdır. Bir tartışma olduğunda da bağırmaz ya da ne bileyim kırıcı da davranmaz. Onu da belirteyim hazır yeri gelmişken. Konuları olabildiğince sakin konuşmak ister. İşte bu yüzden sert çıkışlar onu maalesef içine kapatır. İşte en hassas noktası da aslında burada ne oluyor? Saygı. Yani terazi erkeği kendini değersiz hissettiğinde bir anda soğur ve maalesef geri çekilir. Evet, özgürlüğüne çok düşkündür, özgürlüğü sever ama kaçmak için değildir bu yapmış olduğu şey. Kendi dengesini korumak ya da bulmak için yapar. Şimdi toparlayalım. Terazi erkeğiyle ilişki yaşamak, evet huzur ve zarafetin iç içe geçmiş olduğu bir bağ kurmak gibidir. Doğru kadına denk geldiğinde hem romantik hem adil hem de güven veren bir erkek olur. Evet, şimdi geldik belki de işin en hassas yerine. Şimdi terazi kadının ne kadar isterse istesin, yani bir türlü ritim tutturamadığı, kalbini yoran, belki de huzurunu bozan burçlara, yani asla olmaz dediğimiz burçlara geldik. Bakalım mı? İlk sırada kim var biliyor musunuz? Oğlak. Terazi kadını inceliği, konuşarak çözmeyi, işte tatlı dille yaklaşmayı sever dedik değil mi? Oğlaksa duygularını kolay kolay açmayan, sert görünüşlü, fazla ciddi ve çok kontrollü bir enerjidedir. Şimdi başlangıçta terazi kadını Oğlağa güven veren yanına aslında böyle bir yanaşabilir. Yani bu durum onun ilgisini çekebilir ama ilişki ilerledikçe şu fark çok net belirginleşir. Oğlan duygusal mesafesi terazinin kalbini üşütür. Yani ilişki maalesef doğal akışını kaybeder. Şimdi geldik asla olmaz diyeceğimiz ikinci burca. Balık burcu. Şimdi her ne kadar iki burç da evet çok naziktir, kırılgandır, duygusal bir yapıya sahiptir değil mi? Ama terazi kadını denge ister her zaman hayatta değil mi? Balığın da bu duygusal dalgalanmaları onu biraz yorar. Balık susar, içine kapanır, alınganlaşır. Bir süre sonra da ilişki nasıl bir döngüye girer biliyor musunuz? Terazi toparlamaya çalışır. Hani yine ilişkiyi dengeye getirmeye çalışır. Balık zaten çoktan kırılmıştır. İşte enerjiler romantik başlasa da maalesef uzun vadede uyumsuz bir ritme dönüşür. Şimdi anladınız mı neden asla olmaz olduğunu? Yine asla olmazlarla devam ediyorum. Sırada Koç burcu var. Evet, Koç çok ateşlidir, direkt konuşur, bir de aslında sabırsız yapısı vardır. Terazi kadınıysa yumuşaklığı, nezaketi, dengeli iletişimi çok önemser. Şimdi bu ilişkide belki de en büyük çatışma şuradan başlıyor. Terazi önce düşünmek istiyor. Koçsa hemen bir an önce konuşayım, karara varayım istiyor. Terazi kadının ilişki enerjisi oldukça yumuşak, estetik ve uyumlu. Şimdi o karşısında nazik yaklaşım bekliyor, adil bir iletişim ve dengeli ve duygusal bir duruş görmek istiyor. Ama bu üç burçla enerjiler maalesef çoğu zaman başka yönlere akıp gidiyor. Şimdi Oğlak fazla sert ve mesafeli, asla olmaz. Balık fazla değişken ve kırılgan, olmaz. Koç fazla hızlı ve oldukça fevri. İşte bu yüzden terazi kadını için belki de en zor eşleşmeler genelde bu üç burç diye
yorumlayabiliriz. Peki terazi kadının kalbini rahatlatan, ruhunu yumuşatan ve onun doğasına en güzel şekilde eşlik eden eşleşmelere geldi sıra. Ne diyeceksiniz? Evet, işte terazi kadının enerjisini tamamlayan en sıcak ve en uyumlu burçlara da şimdi bakalım. Vallahi ilk sırada kim var biliyor musunuz? İkizler Burcu. Şaşırdınız değil mi? Şimdi ikizler terazi kadınla zihinsel uyumun, sohbetin ve iletişimin belki de en keyifli halini sunar. İki burcunda malum hava elementi olması aralarındaki bağ aslında doğal bir akışa taşıyor. Şimdi terazi kadını ikizlerin o esprili, cana yakın, sosyal ve canlı ruhundan olabildiğince etkileniyor. İkizler de terazinin zarafetini, şıklığını ve tatlı dengesini oldukça büyüleyici buluyor. Ne oluyor? Bu ilişkide sıcaklık yoktur ama hani sürekli bir sohbet, fikir alışı, keyif ve uyum gerçekten vardır. Güzel bir uyum söz konusu diyebiliyoruz. Ve geldik ikinci sıradaki burcumuza, Kova. Şimdi Kova terazi kadının zihnini belki de en çok besleyen burçlardan biridir. Kova'nın özgünlüğü, adalet duygusu, zeki bakışı ve ilişkideki o bağımsız ama sadık tutumu var ya, işte bu durum terazi kadının kalbine o kadar güzel hitap eder ki ay mest olur böyle. Terazi onun düşünce derinliğinden, vizyonundan ve çok yönlü yanından etkilenir. Kova da terazinin uyumlu yaklaşımını, zarafetini ve duygusal inceliğini ay çok kıymetli geldi bana diye yorumlar. O zaman ne oluyor? Bu ilişki hem arkadaşlık hem de aşk enerjisini bir arada taşır mı? Çok da güzel taşır. Geldik bir diğer uyumlu burcumuza, Aslan. Aslanın güçlü duruşu aslında teraziyi ne yapıyor? Güvende hissettiriyor. Terazinin yumuşaklığı da aslanın içindeki ateşi dengeliyor. Ya bakar mısınız? Uyum güzel. Şimdi bu ilişki romantizm, estetik, karşılıklı hayranlığın bir karışımı gibi geldi değil mi? Ortaya şöyle bir karışık oldu. Terazi kadını aslanın cömertliğini de sever. Aslan da terazinin o zarif yaklaşımından, uyumlu duruşundan, o tatlı iletişiminden beslenir haliyle. Eğer doğru yönetilirse bu ilişki hem çok güçlü olur hem de çok çekici bir bağa dönüşür diyorum. Şimdi geldik bir diğer olumlu burcumuza, Yay. Şimdi Yay ve terazi kadınına şöyle özgürlük, neşe ve pozitif enerji getirir diyebilirim. Şimdi Yayın iyimserliği, oldukça hareketliliği biliyorsunuz ve açık sözlülüğü terazinin içindeki o hafifliği ne yapar? Biraz tetikler. Terazi kadını Yayın dürüstlüğüne ve yaşam sevincine gerçekten bayılır. Yay da terazinin zarif ve ince tarafını oldukça büyüleyici bulur. Şimdi o zaman şöyle baktığımız zaman ve toparlayacak olursak bu ikili evet zaman zaman farklı yönlere savrulsa da iletişim eğer doğru kurulursa her zaman söylediğim gibi çok eğlenceli, çok keyifli ve hatta dinamik bir ilişki ortaya çıkabilir mi? Kesinlikle çıkar. Terazi kadını için en uyumlu burçları da şöyle bir özetleyecek olursam hava ve ateş enerjisinin birleşmiş olduğu eşleşmeler. Yani terazi kadının hem kalbini hem zihnini besler diyebiliyorum. Bu burçlarla ilişkide zorlanmaz, tam tersine huzur, denge, uyum ve güzellik doğal olarak kendiliğinden oluşuverir. Şimdi terazi kadının 12 burçta uyumuna şimdi birlikte hızlıca göz atalım. Önce başlayalım. Terazi Koç uyumu. Şimdi ateşle havanın hızlı çekimi var. Ama Koç'un sabırsızlığı terazi kadının yumuşak dengesini biraz zorlar. Doğru iletişim kurulursa tutku ne olur? Yüksek olur mu? Olur. Enerji, evet, yani enerjik bir ilişki hal alabilir. Terazi Boğa. Şimdi zarafet ve huzurun uyumu diyebiliyoruz bu iki burç için. Boğanın sakinliği terazi kadınına güven verir. Fakat boğanın o meşhur inadı vardır ya, işte zaman zaman ilişkiyi biraz ağırlaştırır. Sabır olduğunda keyifli bir birliktelik kurulabilir. Terazi ikizler. Harika sohbet, hafiflik, zihinsel uyum ki az önce çok detaylı bir şekilde olumlu burçlar kısmında anlatmıştım. İki burç da sosyal ve iletişim odaklı. Hal böyle olunca terazi kadını sosyal bir eşleşme arıyorsa en rahat ettiği ilişkilerden biri budur. Altını çiziyorum. Terazi ikizler uyumu. Geldik terazi yengeç uyumuna. Şimdi duyguyla zarafetin teması diyebilir miyiz? Evet, çok net diyebiliriz. Yengeçin yoğun hassasiyeti terazi kadını için biraz yorucu gelir ama empati korunursa, bakın çok önemli bu, empati korunursa şefkat dolu bir bağ ortaya çıkar. Ve terazi aslan. Şimdi karşılıklı hayranlık var, sıcaklık var, romantizm var. Daha ne olsun diyeceksiniz değil mi? Şimdi aslanın ilgisi teraziyi oldukça mutlu eder. Terazinin de zarafeti aslanı büyüler. Ne olur? Doğru yönetilirse tabii ki çok çekici bir ilişki olur. Az önce çok detaylı anlatmıştım.
Terazi Başak uyumuna bakalım. Şimdi naziklikle mantığın buluşması. Evet, terazi kadını Başak'ın o detaycı tarafından biraz yorulur. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Başak da terazinin kararsızlığından yorulur. Denge sağlanır mı? Bilemiyorum. Denge sağlanırsa ne diyelim o zaman? Estetik ve düzenli bir ilişki doğar mı? Doğar. Her şey size bağlı. Teraziye bakalım. Şimdi aslında iki ince ruh yan yana geldi çattı. Uyum yüksektir, evet, ama karar alma süreçleri biraz zorlayıcıdır. İletişimi güçlü tutarlarsa çok daha zarif ve romantik bir bağ ortaya çıkabilir. Terazi Akrep. Derinlikle zarafetin çarpışması diyorum ben bu ikiliye. Akrebin o yoğun enerjisi terazi kadını için biraz ağır gelir, ne yalan söyleyeyim. Ama güven varsa ve bu ortam sağlanırsa dönüşüm dolu bir ilişki olabilir. Terazi Yay. Neşe, özgürlük ve yüksek enerji. Yayın o pozitif tavrı terazinin ruhunu öyle bir açar ki, fakat aşırı bağımsızlık, bakın burası çok önemli, zaman zaman dengesizlikler yaratabilir her ilişkide olduğu gibi. Eğlencelidir ama zaman zaman da zorlayıcı bir ilişki olabilir. Şimdi terazi ve oğlağa bakalım. Ciddiyetle zarafetin kesişimi. Şimdi oğlağın mesafesi terazi kadınının duygusal ihtiyacını karşılamayabilir. Evet. Ancak olgun bir iletişimle güvene dayalı sağlam bir ilişki kurulabilir mi? Neden olmasın? Terazi ve kova. Şimdi zeka, özgürlük uyumu, evet, kovanın farklı bir bakış açısı. Yani teraziyi büyüler. Evet, bu durumlar büyüler. Yani zeka var, özgürlük var. Böyle bir uyum var. Kovanın farklı bakış açısı teraziyi ne yaptı? Vallahi büyüledi. Ama terazinin uyumluluğu kovaya iyi gelir mi? Evet, bu da çok iyi gelir. Yani hem arkadaş hem sevgili tadında baktığımızda vallahi güçlü bir bağ var. Ve terazi balık diyelim şimdi. Duygusallıkla zarafetin hassas ilişkisi. Balığın o değişen ruh hali teraziyi biraz kararsızlaştırır. Uyum yakalandığında romantik ama kırılgan bir ilişki ortaya çıkar mı? Maalesef çıkar. Burada da tamamen size kalıyor. Evet sevgili kendi gibi bir kadın izleyicileri. Bugün terazi kadının o zarif, uyum arayan, ilişkide dengeyi sağlamak için ince ince emek veren dünyasına birlikte adım attık ve ayrıntılı bir şekilde de yorumladık. Umarım hayatınızdaki terazi enerjisi, ister siz olun, ister partneriniz, ister bir dönem kalbinizi etkilemiş biri olsun, biraz daha yakından anlamanıza umarım yardımcı olabilmişimdir. Evet, doğru kişi geldiğinde terazi kadını sadece sevgiyi değil, huzuru, estetiği, uyumu ve ilişkinin tüm havasını yumuşatan o tatlı enerjisini tamamen ortaya çıkarır. Peki sizin hayatınızdaki terazi deneyimi nasıldı? Lütfen yorumlara yazın, birlikte konuşalım, olur mu? Sizin paylaşımlarınız bu seriye hem merak katıyor hem de izleyen herkese gerçekten çok güzel yol gösteriyor. Serimiz elbette burada bitmiyor. Sıradaki burcun ilişki yolculuğunu merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca hazırladığımız 12 burç aşk uyumu oynatma listesine hemen, vallahi bilemeyeceğim ama ekranın ya bu tarafına ya bu tarafına çıkacak. Buralardan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda yeniden buluşuncaya kadar ne diyoruz? Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Kalbinizi koruyun ve lütfen unutmayın. Gerçek uyum iki kişinin birbirine iyi gelmeyi seçtiği yerde başlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.